Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşelerimle karşınızdayım. Menekşelerle ilgili bana gelen sorular doğrultusunda sizlere bugün menekşeleri nasıl hızlı bir şekilde çiçek açtırabiliriz, nasıl hızlı bir şekilde büyütebiliriz? Bununla ilgili size çok etkili bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz menekşelerimi daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bakın bu menekşem daha yeni çiçek açtı. Önceki videolarımda çiçekliydi. Çiçeklerini döktü ve 2 hafta içerisinde çok kısa bir şekilde gördüğünüz gibi çiçeklerini yeniden açtı. Bu menekşemi de sizlerle paylaşmıştım. Daha önce çiçeksizdi. Budama işleminin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve budama yaptıktan kısa bir süre sonra gördüğünüz gibi yeniden çiçek açmaya başladı. O yüzden menekşelerinize mutlaka bakımına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun süredir çiçek açmayan menekşelerinize doğru bir bakımla bakmanız gerekiyor. Bu menekşem ise yaklaşık olarak 2,5 aydır bu şekilde çiçekli ve daha yeni bakın çiçekleri artık yavaş yavaş solmaya başlıyor. Uzun süredir çiçekli kaldı. Vermiş olduğum bu sıvı bitki besinleri gerçekten menekşelere çok iyi geliyor. Ben evimde sürekli kullanmış olduğum bütün sıvı bitki besinlerini mutlaka menekşelere de veriyorum. Bugün ise sarımsak ile menekşelerimizi nasıl coşturabiliriz? Bundan sizlere bahsedeceğim. Sarımsağın menekşeler üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Sizleri de mutlaka tavsiye ederim. İçerisindeki vitaminler ve mineraller sayesinde menekşelerin hızlı bir şekilde çiçek açmasına ve büyümesine yardımcı oluyor. Sarımsakları soyarken sizlere menekşe ile ilgili çok önemli püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle uzun süredir çiçek açmayan menekşelerimizde bu söylediğim yöntemlere dikkat ederseniz menekşeleriniz kısa süre içerisinde çiçekleneceklerdir. En önemli püf noktalardan bir tanesi menekşenin mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Menekşelerinizi evinizde özellikle pencere kenarına yakın aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. Direkt pencere kenarına koyduğunuz zaman eğer ki direkt güneş ışığını alıyorsa bu menekşelere zarar verir. Yani direkt güneş almaması gerekiyor fakat bol aydınlık olması gerekiyor. Ve böylelikle menekşeler daha da hızlı bir şekilde çiçek açıp ve yaprakları daha canlı oluyor. Bu çok önemli bir püf nokta, mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci önemli püf nokta ise menekşelerde sulama konusudur. Menekşeler kesinlikle kuru toprakları sevmezler. Bazen sorularda görüyorum kimisi çok sulanması gerektiğini, kimisi ise sulanmaması gerektiğini söylüyor gibi sorular yazıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum. Menekşeler tabii ki çok fazla sulama sonucunda çürürler. Bu her bitki için geçerlidir. Her zaman dikkat etmek gerekiyor. Yani menekşeleri siz toprağın nemli olacak şekilde sulayabilirsiniz. Toprağının nemli olduğunu anlamak için de parmağınızla bunu kontrol edebilirsiniz. Eğer ki parmağınızla kontrol ettiğiniz zaman toprak çok kuruysa menekşenin artık sulanma zamanı gelmiştir. Çünkü menekşeler çok aşırı susuz kaldıkları zaman fark ederseniz yapraklarında hemen yumuşama oluyor ve yaprakları dışa doğru dönmeye başlıyor. Su verdikten sonra yaprakların daha canlı ve daha da koyu bir yeşil olduğunu fark edeceksinizdir. Üçüncü önemli püf nokta ise menekşelerinize diğer çiçeklerde olduğu gibi sıvı bitki besinleri hazırlamanız. Mesela şu anda hazırlamış olduğum sarımsaklı karışım gerçekten menekşelere inanılmaz iyi geliyor. Yaprakların daha koyu yeşil ve daha canlı ve daha hızlı çiçek açmasına yardımcı oluyor. Ben bu 3 saksım için bakın sadece bir diş sarımsak kullandım. Sizler de menekşe sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde üzeri alacak kadar su ilave ettim ve bunu bir gece dinlendireceğim. Bir gece dinlendirdikten sonra menekşelerimi sulayacağım. Sizlere burada tavsiyem kesinlikle çok fazla bekletmeyin. Ben sadece bir gece bekletiyorum. Daha fazla beklettiğiniz zaman etkisi daha da ağır olacağı için onu su ile açmanız gerekiyor. O yüzden bir gece bekletmeniz idealdir. Evet, bir gece beklettikten sonra tekrardan sizlerle paylaşacağım. Evet, bir gece beklettim ve videoma kalan yerden devam ediyorum. Şimdi içerisindeki sarımsak tanelerinden ayırmak için bunu süzeceğim. Hemen şişemin ağzını açıyorum. Bakın üzerinde görmüş olduğunuz bu sarımsak tanelerinin toprak içerisine girmemesi gerekiyor. O yüzden süzmemiz gerekiyor. İyice süzdükten sonra menekşelerimi bu su ile sulayacağım. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bir gece beklettiğimiz için bu kavanoz içerisinde geriye kalan sarımsakları tekrardan kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu sarımsakları tekrardan kavanozun içerisine koyup tekrardan yeni su ilave edeceğim. Böylelikle bu sarımsakları da değerlendirmiş oluyorsunuz. Bunu da bir gece bekletip yine farklı çiçeklerinize verebilirsiniz. Videomun daha öncesinde belirttiğim gibi eğer bir geceden fazla bekletecekseniz kesinlikle bunu açmanız gerekiyor. 2 katı normal arıtma suyuyla açmanız gerekiyor. Bakın şimdi tekrardan üzerine su koyuyorum ve kapağını tekrardan
kapatacağım ve tekrardan bunu bekletip evinizdeki bütün çiçeklerinize bu karışımı verebilirsiniz. Bu karışım gerçekten inanılmaz etkili. Bütün çiçeklerde çok güzel faydası var. Sizler de bunu herhangi bir çiçeğinize deneyip kontrol edebilirsiniz. Evet, menekşelerimi şimdi nasıl sulayacağımı da göstermek istiyorum. Şimdi sizlere göstermek için ben üstten bakın kaşık ile suluyorum. Menekşeyi sularken dikkat etmeniz gereken püf nokta kesinlikle çiçeklerini ve yapraklarına su değmemesi gerekiyor. Aynı zamanda kök kısmına da su değmemesi gerekiyor. O yüzden şu anda bakın sadece kenarlarından bu şekilde veriyorum. Yalnız ben menekşelerimi genel olarak alttan sulama yapıyorum. Şimdi sizlere alttan sulamanın nasıl olduğunu da göstereceğim. Çünkü menekşe toprağının bu şekilde üstten birkaç kaşık verdiğiniz zaman yeterince nemlenmeyecektir. Alttan tepsinin içerisine su döktüğüm zaman menekşeleri bir yarım saat bekletiyorum ve böylelikle toprağı iyice nemlenmiş oluyor. Ve mutlaka bunu havadar, direkt güneş almayan fakat havadar bir yere de koyarsanız hem koku da yapmamış olur hem de menekşeler için bu daha da iyi olmuş olur. Bu karışımı peki menekşelere hangi sıklıkla vermemiz gerekiyor? Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu tarz sıvı bitki besinleri arasında mutlaka bir normal sulama zamanı olması gerekiyor. Yani bunu en fazla 15 günde bir menekşelerinize verebilirsiniz ya da ayda bir menekşelerinize verebilirsiniz. Daha fazla sıklıkla tavsiye etmem. Çünkü her çiçeğin mutlaka sıvı bitki besinleri arasında normal bir sulama ile sulanması gerekiyor. Böylelikle çiçeklerimiz daha da iyi gelişmiş oluyorlar. Evet, bakın bahsettiğim gibi tepsinin içerisine suyumu döktüm ve bu şekilde ben yarım saat bekletiyorum. Zaten hızlı bir şekilde menekşeler suyu toprağa çekiyor. Zaten toprakları yumuşak olduğu için çok hızlı bir şekilde bu suyu çekiyorlar. Böylelikle de menekşelerimizin daha hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmuş olacağız. Menekşelerde toprak noktasına da değinmek istiyorum. Özellikle menekşe toprağı çok önemli gelişiminde. Mutlaka toprağının yumuşak olması gerekiyor. Yani suyu süzebilen geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Geçirgen topraklarda çok daha hızlı bir şekilde kök salıp çok daha hızlı bir şekilde menekşeler büyüyorlar. Torflu bir toprak alabilirsiniz marketlerde. Normal çiçek toprağı da alabilirsiniz ama kesinlikle bahçe toprağı kullanmayın. Bahçe toprağı çünkü biraz daha sert oluyor ve menekşelerin onda kök salıp daha hızlı bir şekilde gelişmesi zor oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem yumuşak, geçirgen ya da bir toprak bulursanız iyi olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olarak destek vermeyi unutmayın. Ve bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmına sorularınızı da yazabilirsiniz. Beni Instagram adresimden takip etmek istiyorsanız hemen aşağı Instagram sayfamın adresini de koyuyorum. Hayata dair püf noktaları olarak takip edebilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.